Arkadaş nedir bu kablo kalabalığı? Markasına ve modeline göre her telefon ve tablet için farklı, her kamera için farklı, her konsol için farklı, hatta her akıllı cihaz için farklı USB kablolar ve konnektörler kullanmak zorunda kalıyoruz. Yok tip A, tip B, tip C, yok Lightning, yok Thunderbolt. Ya yok mu şöyle temizinden bir kablo ve konnektör evrensel olsun ve tüm cihazlarda kullanılsın? Maalesef şu anda yok. Ama yakın gelecekte bu koltuğun tek adayı Type-C'ler görünüyor. Şimdilik geleceği bırakalım, günümüze dönelim ve USB'leri detaylı bir şekilde inceleyelim. İlk önce USB'nin ne olduğuyla başlayalım. Universal Serial Bus, yani evrensel seri veri yolu. Harici cihazları veya donanımları, yani klavye, mouse, kamera, printer, telefon ya da harici diskler gibi birçok akıllı cihazı bilgisayarımıza bağlayabilmemiz için tasarlanmış bir teknoloji. Aslında videonun başında sorduğum sorudan yola çıkılmış USB teknolojisi için. Yani tüm cihazları kolay ve rahat bir şekilde bilgisayara bağlayabilmek için. Ayrıca bağlantıları daha basit kontrol etmek ve yapılandırmak, en önemlisi de daha hızlı veri transferi sağlanması hedeflenmiş. USB'nin babası ve ortak mucidi olarak bilinen mühendis Ajay Bhatt ve ekibi ilk çalışmalarına 1994'te başladı. IBM, Intel, Microsoft ve birçok ünlü firmanın ortak çalışmasıyla birlikte USB 1.0 hayatımıza 1996'da girdi. O zamanlar veri transfer hızı saniyede 1,5 megabitti. 2 yıl sonra 1998'de USB 1.1'ler çıktı. Veri transfer hızları 12 megabit'e ulaştı. 2000'de yüksek hızlı USB olarak adlandırılan USB 2.0'lar bizlerle buluştu. Teknolojik gelişmelerle birlikte sadece 4 yılda saniyedeki veri transfer hızları 12 megabit'ten 480 megabit'e ulaştı. Derken 2008'de süper hızlı USB'ler, USB 3.0'lar piyasaya sürüldü. Bu büyük bir revizyondu. Daha hızlı veri transferi sağlamak için çalışmalar devam etti. 2013'te 10 gigabit veri transfer hızı sunan USB 3.1, 2017'de 20 gigabit veri transfer hızı sunan USB 3.2 standartı bizleri karşıladı. Son olarak da 2019'da USB 4.0 standartı duyuruldu. Saniyede 40 gigabit veri aktarım hızlarına ulaşılacağı belirtiliyor. Hızlı bir şekilde USB teknolojisinden ve standartlarından bahsettik. Şimdi sırada konnektörler var. USB kabloların her iki ucunda da farklı konnektörler bulunuyor. Tip A, Tip B, Tip C ya da Type A, Type B, Type-C. Tip A en eski konnektör tipi olmasına rağmen günümüzde hala kabloların bir ucunda kullanılmaya devam ediyor. Tip B konnektörlerse genelde printer bağlantılarında, harici taşınabilir hard disklerde, medya player'larda ve mikrofon gibi cihazlarda kullanılıyor. Bu arada USB-B tip B'leri kendi içerisinde de ayırmamız gerekiyor. Mini A veya Mini B konnektörler eski fotoğraf makinelerinde, yine harici disklerde, hatta PlayStation 3'lerin kontrolcülerinde ve birçok cihazda karşımıza çıkıyor. 2007 yılına geldiğimizde de hayatımıza Micro B konnektörler girdi. Neredeyse tüm Android telefonlar, kameralar, kulaklıklar, MP3 player'larda bu konnektörler kullanılmaya başlandı. Tabii Micro B 3.0'ları da unutmamak gerekiyor. Micro B'nin biraz daha büyük bir versiyonu olduğunu söyleyebiliriz ve neredeyse bütün taşınabilir disklerin bağlantısında kullanılıyor. Micro B konnektörler uzun zaman popüler kaldı ama sonrasında tahtını Type-C yani Tip C konnektörlere bıraktı. Artık neredeyse çıkan bütün yeni telefon, tablet ve bilgisayarlarda Type-C, Tip C konnektörler ve destekleyen girişler kullanılıyor. Hatta üreticiler telefonlardaki 3,5 mm kulaklık girişlerini iptal ettiler. Bizi Type-C'ye mahkum ettiler ve dönüştürücü kullanmak zorunda bıraktılar. Şimdi kulaklığı takarken ne yazık ki aynı zamanda telefonu bile şarj edemiyoruz. 3,5 mm girişler geri gelsin. Type-C konnektörlerin en güzel tarafı
Takarken cihazınızın girişini kontrol etmek zorunda kalmamanız. Ters düz derdi olmadan dilediğiniz tarafını cihazınıza takabilirsiniz. Artık yeni anakartların büyük çoğunluğunda da Type-C portlar bulunuyor. Portlar demişken kısaca renklere de değinmemiz gerekiyor. Çünkü o renkler USB standartları hakkında bizlere bilgi veriyor. Örneğin beyaz renkli USB'ler USB 1 standartını, siyah olanlar USB 2.0, mavi olanlar USB 3.0, cam göbeği olanlar USB 3.1 ve kırmızı olanlar da USB 3.2 standartını gösteriyor. Bu arada kırmızı, sarı veya turuncu olan portların ayrıca Charge and Sleep, yani bilgisayar kapalı iken bile takılı cihazı şarj edebilme özelliği bulunuyor. Sonuç olarak USB teknolojisi ilk çıktığından bu yana ciddi anlamda ilerleme kaydetti. Yeni standartlar ve konnektör tipleriyle birlikte ne yazık ki evlerimiz ve iş yerlerimiz kablo çöplüğüne döndü. Bundan sonraki aşama USB 4.0 olacak. Yüksek bant genişlikleriyle birlikte belki de yakın bir gelecekte tek bir kablo ve konnektörü kullanarak tüm cihazlarımızı kullanabileceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.